Örgümü Dediniz kanalımdan dünyadaki tüm dostlara selamlar, sevgiler, saygılar. Bu videomda arkadaşlarım görmüş olduğunuz gibi mozaik bir çalışma yapacağız. Mozaik ve böyle güzel desenli bir çalışma yapacağız. İnşallah hep birlikte nasıl yapıldığını ben sizlere anlatmak, paylaşmak istiyorum. Umarım modelimi sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Böyle şallardan battaniyelere varana kadar dilediğiniz her türlü örgüde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şimdi buradan başlıyoruz ve açarak arttırım yaparak kenarlardan ikişer tane devam ediyoruz arkadaşlarım modelimize ve bu aradaki bu desen ise bakın her defasında tekrardan oluşuyor ve böyle büyütüyoruz bu parçamızı. Dilediğimiz büyüklüğe geldiğinde eğer bir battaniye çalışması yapacaksak aynı şekilde azaltarak devam edip kare bir şekle getirebiliriz. Dilersek şal yapımında bu şekilde yaparak kullanabiliriz. Bir de arkadaşlarım pançolarda yapabilirsiniz. Böyle üçgen olarak şimdi anlatacağım şekilde üçgen yapıp iki tane büyük parça yapıp birbirine şu kenarlarından yani şuradan ekleyip orta boğaz kısmını da yaka kısmını da şöyle biraz ayırıp şu şekilde çok güzel bir panço çalışması da yapabilirsiniz. Aynı zamanda onu da söylemeden geçmeyelim arkadaşlarım. Evet, dediğim gibi bakın şöyle düşünün burayı, şurası bir desen. Şöyle yani küçük yapıp kare motifler de yapabilirsiniz arkadaşlarım. Bakın şurası bir yer, yani burası bir kare şeklinde bir motif gibi yapıp tamamlayabilirsiniz. Ama onu şöyle tavsiye etmiyorum. Keserek yapacağımız bir çalışma bu. Kesmeyi sevmeyen arkadaşlarım da çok fazla var. Ben bunu değiştirmek istedim ama şey olmadı arkadaşlarım. En güzel şekli bu şekilde oldu ve onun için sizinle bu şekilde yapacağız şimdi. Keserek yapacağız. Buradan itibaren bütün her sırada keseceğiz ve tekrar ekleyeceğiz. İnanın kesme işlemi biraz eliniz alıştıkça, devam ettikçe hiç zor gelmeyecektir. Gayet kolay bir şekilde hemen kesip tekrar diğer rengimize geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi modelimi yaparken bu ipi de çok kullandım. Biraz da çok sevdim arkadaşlarım. İnce bir ip, şöyle göstereyim. Alize Artisan isimli ipi kullanarak yaptım. Gördüğünüz gibi biri batik, biri de siyah. Siyah ipimden bu kadar kaldı arkadaşlarım. Ve bunun numarasını isterseniz belki aynı renk yapmak isteyen 90-12 arkadaşlar. Şimdi ise kullandığım tığım ise 2,5 milim oldu bunu yaparken. Şimdi ben sizlere Alize Cotton Gold'un şöyle ipleriyle anlatacağım. Daha net, daha açık bir şekilde anlaşılması için arkadaşlar. Zaten kolay. Bakın hemen buraya geldiğimizde bu verdiğimiz sayıları takip ederek devam ettiğiniz zaman böyle güzel bir desen çalışması ortaya çıkıyor arkadaşlarım. Evet, şimdi hemen yapımına geçelim. Bunda bu ipimi kullanmak istiyorum. Zemin kısmını hangi iple istiyorsanız, hangi renk ile onunla başlamanız gerekiyor. Kullanacağım tığım 3 milim olacak arkadaşlar. Şimdi şöyle tutunuyorum. Şuraya bir tane zincir çektim. Daha sonra 3 tane daha çekiyorum. 1, 2, 3. Üzerine alıyorum. İlk tuttuğum zincirin içerisinden giriş yapıyorum. Ve buraya şöyle 1, 2, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra 1, 2, 3 tane zincir çektim. Geri çevirdim. Burası normal arkadaşlarım. İlkinin içerisinden alıyorum. 2 oldu. 3, 4 ve 5. 5 tane buraya ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Bu ilk yere 2 tane hemen yapıyorum bu şekilde. Şöyle 2, 3, 4
5. Buradan 2 tane de buraya, bu kenara yapıyorum. 6. Aynı yerden bir daha giriş yaptım. 7. 1, 2, 3 zincir çektim. Geri çevirdim. Yine aynı şekilde kenarda 2 tane artım yapıp, bakın bir tane yaptık. Biri de zincirimizi kabul ediyoruz arkadaşlar. Yedi tane oldu. Şimdi bu 8, bu 9. Şimdi arkadaşlar şu kısmı 5, bu kısmı 5, ortada 3 tane olacak kadar büyütüyoruz. Şimdi yine 3 zincir çektim. Bu sırada sayımız 11'e çıkacak. Bir sonraki sırada artık modelimizin diğer kısmına geçeceğiz. Şimdi 2 oldu. Şimdi burada 1, 2, 3 yine artımımızı yapacağız. Artık bu rengimiz ile bu rayı bitirmiş olacağız. 2 sayımız 13 olacak arkadaşlar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve son olarak 13. Şimdi 13 tane olduktan sonra şu şekilde tutuyorum. Diğer rengimi alıyorum. Onunla çektim arkadaşlarım, gördüğünüz gibi şu şekilde yaparak buraya sıkılaştırıyorum. Evet arkadaşlarım, kenardan bu şekilde tutunduktan sonra bakın şu kısımdan giriş yapıyorum. Şöyle bir tane sık iğne yapıyorum ve şimdi devam ediyorum. Ama bu V gibi olan yerlerin arka kısımlarından alarak bu sırayı geçiyoruz arkadaşlar. Son yere geldiğimizde yine aynı şekilde bakın şöyle giriş yapıyorum. Burası biraz zor oluyor. Şöyle aldım ve sık iğnemi yaptım. Bir tane de zincir çekip bu ipimi kesiyorum. Şimdi diğer rengime geçiyorum hemen. O buradaydı zaten. Bu şekilde kenardaki çekmiş olduğum zincirlerin içerisinden 2 tane zincir çekmiştim buraya. Biri bağlama, biri normal. Şu şekilde çektim. Bir tane zincir çekiyorum ve buranın içerisine şöyle arkadaşlarım 1, 2 tane yapıyorum ki büyüyeceği için bu şekilde olması gerekiyor. Şimdi devam ediyorum. Şuradan aldım. 5 tane, bakın hemen yanındaki yerden giriş yapıyorum. İkili trabzan yapıyorum. 1, buralarından alıyoruz. Mozaik tekniğini bilen arkadaşlarım
biliyordur. Bilmeyenler için 2, 3, 4 ve 5. 5 tane ikili trabzanımdan sonra 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2 ve 3. Sonra yine 5 tane buraya ikili trabzan ile devam ediyorum. Alttan da 3 tane atlıyoruz. 1, 2, 3 atladık. Buradan giriş yaptık. Şöyle 1. Bakın bu ipi de şu şekilde yaparak saklayabilirsiniz. Bu inanın yaptıkça kolaylaşıyor arkadaşlar. 3. Şöyle 4 ve son yerden de giriş yapıyorum bakın kenardan ve 5. 5'e tamamladım. Sonra buradan giriş yapıyorum. 1, hemen bir de yanına 2. 2 tane yaparak artımımı yaptım ve bu ipimi de kesiyorum ve diğer rengime geçiyorum. Şimdi yine bu köşeden giriş yapıyorum. Şu şekilde tutundum. Aynı yerin içerisine tekrar giriş yapıyorum. Şöyle 1, 2 artımımı yaptım. Buraya devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi 5 tane yine şöyle hepsini sık iğne ile geçiyorum. Bu yuvaya gelene kadar. Şimdi bu yuvanın içerisine üzerine alıyorum ve buradan giriş yapıyorum. Bu şekilde bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum buraya. Şu şekilde. Sonra tekrar üzerine alıp bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Diğer geri kalan kısmını sık iğne ile tamamlıyorum. Son yere yine geldiğimde 2 tane buraya birini yaptım zaten, diğerini de aynı şekilde yapıyorum ve bir zincir çekip ipimi kesiyorum. İki tane sık iğnemi yaptım. Üzerine alıyorum ve bakın şuradan giriş yapıyorum. Yine 5 tane buraya 1, 2, 3, 4, 5 ikili trabzanımı yaptım. Sonra bakın 2 tane kaldı. Bu üçünün üzerine arkadaşlarım sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3. Daha sonra üzerine alıp o ortadaki yuvaya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar 3 tane sık iğne ile devam ediyorum. Ve yine 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Alttan 2 tane atladım. Buradan giriş yapıyorum. Ve buraya yine şu şekilde giriş yapıp 2 tane sık iğnemi yapıyorum. Başlangıç ve bitiş hep aynı arkadaşlar. Biraz ilerlediğimiz zaman daha iyi eliniz alışıyor, daha net görebiliyorsunuz. Şimdi
Geldim buraya, girişimi yaptım. Buraya 2 tane yine sık iğnemi yapıyorum. 1 ve 2. Sonra sık iğneler ile devam ediyorum yine. Aslında modelin oluşumu kendiliğinden oluyor ve kolay da oluyor arkadaşlar. Böyle karışıkmış gibi duruyor ama bakın şöyle geldim. Yuvayı bırakmıştım zaten. Hemen üzerine alıyorum ve buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra araya 5 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3 4 ve 5. Sonra bir tane üzerine alıp buradan giriş yapıp bir tane ikili trabzanımı yapıyorum ve sık iğneler ile bitiriyorum. Yine 5 tane ilerliyorum. İkili trabzanlar ile şöyle 1 2 3 4 ve 5. Daha sonra arkadaşlar yine aynı az önce yaptığımız gibi 1 2 3 tane sık iğnemi yapıyorum. Sonra bu 5 tane olan yuvaya 5 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Şimdi yine 3 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 ve 3. Sonra 5 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. Alttan ikisini atladım bakın. Şimdi buraya bir tane ikili trabzan ve aradaki bu 9 tane de sık iğne ile devam ediyorum. Sonra üzerine alıp bir tane ikili trabzan yapıyorum ve sık iğneler ile bitiriyorum.
Yine 5 tane arkadaşlarım bu şekilde. Bu sefer sırayımız 5'ten fazla olacak. Şöyle 2, 4, 5, 6 ve 7. Artık çünkü şu rayı bitireceğiz arkadaşlarım. Tam orta yerimiz olmuş oluyor. Şu şekilde bir görüntü olacak. Bu defa yine bakın şöyle 3 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1, 2, 3. Sonra üzerine alıyorum. Bu ortadaki 5 tanenin üzerine yine ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Sonra yine 3 tane ikili trabzan. Bir sonraki sırada bakın şöyle yer açacağız. Yeni bir yer başlayacağız. Ondan dolayı burayı toplarken buraya yeni başlayacağız arkadaşlar. Şöyle yaptım. 2 oldu. 3 oldu. Şimdi 7 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7'yi de buradan alıyoruz. Sonra 2 artırımımızı yapıyoruz. 1, 2 ve bitiriyoruz. Şimdi sık iğneler ile devam ediyorum. Aslında arkadaşlar kırmızı ipimiz ile gördüğünüz gibi modelimizi hani bu oluşturuyoruz. Kırmızı ipimizle bıraktığımız yuvalara sadece beyaz ipimizi bıraktığımız yerlere işleyerek yani yaparak modelimizi tamamlıyoruz. Şöyle geldim bakın. Şimdi toplayacağım için üzerine alıyorum ve alttan giriş yapıyorum buradan. Buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum önce. Sonra yine sık iğne ile devam ediyorum 5 tane. Zaten buraya arkadaşlarım bir de şu var, ikili trabzan yapılamıyor. Yani alttaki yerimiz mozaik tekniğinin en büyük özelliklerinden bir tanesi. Alttaki yeriniz eğer ikili trabzan ise üzerine sık iğne yapmanız gerekiyor. O da bir not olarak aklınızda kalsın. Şimdi bu şekilde yapıp aynı buradaki gibi burayı da tamamlıyoruz sık iğneler ile. Evet, 2 tane yaptıktan sonra yine 5 tane arkadaşlar şöyle alttan giriş yaparak alıyorum. İkili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Daha sonra 3 tane sık iğne yapıyorum. Yeni yerimi açmak için, yeni yere başlamak için. Şöyle. Bakın şuradayız. Şurayı açıyoruz şu anda. Şimdi bu 3 taneyi ise şöyle üzerine alıp birisi bakın buraya geliyor. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. Sonra burası arkadaşlarım ilerleyecek. Onun için şöyle 1, 2, 3 tane buraya sık iğnemi yapıyorum. Daha sonra üzerine alıyorum. Bir tane sadece ikili trabzanımı yapıyorum. Yine 3 sık iğne ile devam ediyorum.
Evet, bu tarafı da aynı şekilde önce 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, şöyle 2 ve 3. Sonra 3 tane arada boşluk bırakıyorum. 1, 2, bunu da alalım şöyle. 3. Sonra 5 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Evet, şimdi bu köşeye yine 2 tane sık iğne ile bitiriyorum. Diğer rengim ile yine bu yuvalara sık iğne ve ikili trabzanlar yaparak devam edeceğiz. Şöyle aldım. Yine artımımı yapıyorum. Ve devam ediyorum sık iğneler ile. Buranın içerisine tıpkı burada olduğu gibi önce bir ikili trabzan, sık iğne, ikili trabzan yapıyorum ve sık iğne ile devam ediyorum. Beş tane olacak arkadaşlar sık iğnemiz. Sonra üzerine aldım. Buradan giriş yapıyorum. Buraya bir tane ikili trabzan, bir tane sık iğne, sonra bir tane ikili trabzan da bu tarafına yapıyorum. Yine bu yuvaya kadar, yani 5 tane sık iğne ile devam ediyorum. Sonra üzerine alıp yuvanın içerisine diğer tarafa yaptığımız gibi şöyle bir ikili trabzan, bir sık iğne, bir ikili trabzan yapıyoruz ve sık iğneler ile bitiriyoruz. Şimdi diğer rengime geçtim. Hemen buradan başlıyorum yine. 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Sonra yine aynı diğerinde yaptığımız gibi buraya 3 tane sık iğne, 2 ve 3. Sonra üzerine alıp bir tane ikili trabzan, 3 tane sık iğne, 2 ve 3. Şimdi arkadaşlarım burası bakın şöyle bu tarafa doğru gelecek ve üçünün birleşim yeri, yani tam orta yerimiz, merkez yerimiz burası olacağı için buradan 3 tane, yine bir tane önce bu ikili trabzanımın üzerine ikili trabzanımı yapıyorum. Bir tane sadece. 3 tane sık iğne ile geldim. Sonra yine 1, 2, 3. Sonra bir tane ikili trabzanı ortaya yapıyorum. Yine 3 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1, 2 ve 3. Sonra bir tane ikili trabzan yapıyorum. 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3. Sonra bir tane yine araya ikili trabzanımı yapıyorum. 3 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1, 2 ve 3. Sonra 5 tane ikili trabzan ile devam edip sık iğnelerim ile bitiriyorum arkadaşlar.
Şimdi üzerine aldım. Buraya ikili trabzanımı yapıyorum. Araya 5 tane sık iğne ile devam ediyorum. Sonra bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi burada yine bir tane sık iğne, tam bunların bakın birleşim yeri. Tekrar üzerine alıp bir tane ikili trabzan yapıyorum. Evet, 5 tane sık iğne ile devam ediyorum. Sonra bir tane yine araya ikili trabzan, bir tane sık iğne, bir ikili trabzan daha yapıyorum. 5 tane tekrardan sık iğne yapıyorum. Ve bakın buraya geldik zaten. Üzerine alıp bir tane ikili trabzan yapıp sık iğneler ile bitiriyorum. Diğer rengime geçtim. Yine 5 tane olan yerimi yapıyorum. 3 4 ve 5. Burayı bir tane daha ilerleteceğim arkadaşlar. Diğerinde olduğu gibi. Şimdi 1 2 3 tane sık iğne yapıyorum. 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bu üçünün üzerine sık iğne ile devam ediyorum. Sonra yine 5 tane ikili trabzan yapıyorum buraya. Yine bu üçüne sık iğne ile devam ediyorum. Sonra yine 5 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. Şimdi 3 tane sık iğne, 5 tane yine ikili trabzan yaparak bitiriyoruz arkadaşlar. Sondaki 2 tane artımımızı unutmayalım. Evet, diğer rengime geçtim. Yine artımımı yaptıktan sonra sık iğneler ile devam ediyorum. Buraya geldiğimde yine üzerine alıyorum. Bir tane ikili trabzanımı yapıp 9 tane sık iğne ile devam ediyorum. Evet, 9 tane sık iğneden sonra arkadaşlarım bakın burada yeni, bakın şuraya başlayacağımız için, devam edeceğimiz için buradan buraya kadar bu arayı hepsini sık iğne ile geçiyorum. Üzerine aldım. Buraya da bir tane ikili trabzanımı yaptım
ve yine sık iğneler ile bitiriyorum. Bu altta arkada dolaşan ipleri de şöyle topluyorum arkadaşlar. Daha sonra bir de onlarla uğraşmayın derim. Evet, bakın şöyle bir görüntü elde ediyoruz. Hemen diğer renk ipimize geçelim. Bu sırada yine 7 tane sık iğne yapacağız. Pardon, ikili trabzan yapacağız arkadaşlarım. Bunun da artık artım zamanı bittiği için şöyle hemen giriş yapıyorum. Ve başlıyorum aşağıdan alarak. Altı ve son olarak 7. Şimdi 7 tane ikili trabzandan sonra yine buradan 3 tane sık iğne ile devam ediyorum. 2 ve 3. Daha sonra 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Evet, bakın buraya geldiğimizde 3 tane sık iğne yapıyoruz buraya. 1 2 ve 3. Diğerine yer açmış oluyoruz arkadaşlarım. Bir tane de buradan başlayacağız. Sonra üzerine alıp 5 ikili trabzan ile devam ediyoruz. 2 3 4 ve 5. Evet, şimdi yine 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3, yine 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra 3 tane sık iğne, 7 tane ikili trabzan, 2 tane sık iğne ile bitiriyorum. Sık iğneler ile geliyorum yine. İki tane daha ilerliyorum. Sonra üzerine alıp bir tane ikili trabzan, 5 tane sık iğne, sonra arkadaşlarım bir tane ikili trabzan, bir tane sık iğne, bir tane ikili trabzan, 5 sık iğne, bir ikili trabzan, bir sık iğne, bir ikili trabzan, yine 5 tane sık iğne, bir ikili trabzan. Bakın şöyle bir görüntü oldu. Şimdi devam ediyoruz. Sık iğnelerle bitirip diğer rengimize geçiyoruz.
Evet, şimdi arkadaşlarım bakın, birinci yerimiz, ikinci yerimiz, şu üçüncü yerimizi başlayacağız. Şöyle yine kenardaki artımımı yaptım. 5 tane ikili trabzan yapıyorum önce. 1 2 3 4 ve 5. Arada 3 tane sık iğnemi yapıyorum. 1 2 ve 3. Yani bir bakıma şunu söyleyebilirim. Burayı azaltırken buradan yeni bir yer açıyoruz kendimize. Yine 3 tane buraya ikili trabzanımızı yapıyoruz. Az önce de yapmıştık bakın burada. Hep aynı şekilde devam ettirerek büyütüyoruz arkadaşlar. Şöyle 2 ve 3 tane yaptım. 3 tane sık iğne ile devam ediyorum şimdi. Şöyle 1 2 ve 3. Sonra bu araya bir tane ikili trabzan yapıyorum beşlimin tam ortasına. 3 tane sık iğne ile yine devam ediyorum. 1 2 3. Bu ortaya bir tane şöyle alarak ikili trabzan yapıyorum. Şimdi burası arkadaşlar, şöyle biraz açayım, büyütelim. Bakın şurayı yaptık şimdi. Bir tane ikili trabzan. Sonra devam ediyorum yine. 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3. Sonra yine bir tane ikili trabzan. 3 tane sık iğne. Bir tane ikili trabzan da buraya yapıyorum. 3 tane sık iğnemi yapıyorum. 1 2 ve 3. Sonra tam ortaya bir tane ikili trabzan yapıyorum. 3 tane sık iğne. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3. 3 tane sık iğne yapıyorum. Bu ipimiz de gelirse 2 ve 3. Sonra üzerine alıp 5 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. Üzerine aldım. Boş bıraktığım yuvaya yeni bir yer başlıyorum. Bir tane ikili trabzan, bir sık iğne, tekrar bir ikili trabzan daha yapıyorum. Aradaki bu yere arkadaşlarım sık iğnelerle ile devam ediyorum. 2 3 4 5. 5 tane sık iğnemi yaptım. Üzerine alıyorum. Buradan giriş yapıp şöyle bir tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bakın şurayı yapıyoruz şu anda. Şimdi bir tane yaptıktan sonra sık iğnemi yaptım. Üzerine alıp bir ikili trabzan daha yapıyorum. Ve bu araya 5 tane sık iğne ile devam ediyorum. Şöyle 1 2 3 4 5. Sonra bir tane sık iğne, ikili trabzan buraya, bir tane sık iğne, bir ikili trabzan daha yapıyorum diğer tarafına, şu şekilde. Şimdi yine 5 tane
sık iğne ile devam ediyorum. Üzerine aldım. Sonuncuya bir tane ikili trabzan, bir tane sık iğne, bir ikili trabzan yapıyorum. Arada 5 tane sık iğne ile devam ediyorum. Sonra bir ikili trabzan, bir sık iğne, bir ikili trabzan daha ve sık iğnelerle artımımı yaparak bitiriyorum bu rengimi. Üç tane sık iğne yapıyorum buraya. 1 2 3, üzerine alıp ortaya bir tane ikili trabzan, 3 tane yine 1 2 ve 3 sık iğnemi yaptım. Şimdi arkadaşlarım bu üçüne ikili trabzanlar yapıyorum. 1 2 ve 3. Bu üçünün üzerine kapatmak amaçlı şöyle sık iğneler yapıyorum. 1 2 3. Şimdi burada üzerine alıyorum. Bu ortadaki giden yerim arkadaşlarım, bakın şurası devam edeceği için şöyle burada aldım. Burası çok önemli. 3 tane geldik. 3 tane sık iğnemizi yaptık. Üzerine alıp buraya 3 tane şöyle yan yana ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Burayı bitirdik, bakın. Şurayı bitirdik. Yeni bir yer açtık. Ortadaki yerimiz bu hiç değişmiyor arkadaşlar. Bu bakın sürekli ortada devam ediyor, gidiyor. Kaç tane olursa olsun. Bütün bir parça düşünün. Büyük bir parça. Orada da aynı şekilde devam edecek. Bakın şu hiç değişmiyor. Ama bunlar bitiyor. Bakın bu burada bitti. Bu burada bitti. Bu devamında bu diğeri bitecek. Yani şöyle dörtlü bir grup olarak düşündüğünüz zaman başta da göstermiştim. Bu şekilde devam ediyor. Ama bu ortadaki yaptığımız ilk birinci yerimiz hiç bitmiyor arkadaşlarım. Sürekli devam ediyor. Onun için 3 tane buraya ikili trabzandan sonra yine 3 tane 1 2 3 tane sık iğne yapıyoruz. Sonra bir tane ortaya ikili trabzanımızı yapıyoruz. Sonra tekrar 3 de bu tarafa doğru ilerliyoruz. 1 2 3 3 tane yine ikili trabzan yapıyoruz buraya. 1 2 3, tekrar 3 tane sık iğne ile devam ediyoruz. 1 2 3, sonra buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Çünkü burası da tamamladık arkadaşlarım. Aynı buradaki gibi. Şimdi 5 tane şöyle 3 tane pardon sık iğne 2 ve 3, bir tane ortaya ikili trabzan, tekrar 3 tane bir sık iğne yapıyorum. Birinciyi yaptım. 2 ve 3. Şimdi 5 tane şöyle başlayarak ikili trabzanlarımızı yapıyoruz.
Diğer rengime geçiyorum hemen. Artık tekrar olmaya başladı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tekrar ediyor. Aynı şekilde devam ediyor modelimiz. Sık iğneler ile geliyorum yine. Buraya geldiğimde yine bir tane buraya ikili trabzanımı yapıyorum. Araya 5 tane sık iğnemi yapıyorum. Sonra bir tane bu tarafa doğru ikili trabzanımı yaptım. Buranın üzerine arkadaşlarım sık iğneler ile geçiyorum. Devam ediyorum. Şöyle bakın. Bu tarafa 2 kayacak birazdan. Burada buradan kayacak. Arada 5 tane yerimiz kalacak arkadaşlar. Şöyle bir tane ikili trabzanımı yaptım. Araya 5 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi bir tane buraya ikili trabzanımı yapıyorum. Daha sonra hepsinin üzerinden sık iğne ile geçiyorum. Dokuz tane oluyor arkadaşlar toplamda. 9 sık iğne ile geldim. İkili trabzanımı yapıp 5 sık iğne yapıyorum. Sonra bir tane ikili trabzanımı yapıp sık iğneler ile bitirip diğer rengime geçiyorum. Diğer rengime geçtim. Kenardaki 5'i yapıyorum önce. 2 3 4 ve 5. Yine 2 tanesini 3 tane sık iğne ile devam ediyorum. 2 ve 3. Sonra araya 5 tane ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 ve 5. 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3. Şimdi buradan başlayıp alttan bakın 2 tane atladım. 5 tane buraya ikili trabzan yaparak devam ediyorum. 1 2 3 4 ve 5. Evet. Şimdi 3 tane yine sık iğne yapıyoruz. 1 2 ve 3. 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. Sonra yine 3 tane sık iğne ile devam ediyorum. 2 3. Bakın bu birleşim yerine geldik. Buraya 5 tane ikili trabzan ile devam ediyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Sonra yine 3 tane sık iğne. 1 2 3.
Evet, bu yuvaya da 5 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. Üç tane sık iğne, 5 tane ikili trabzan ile bitiriyorum. Sık iğneler yaparak geliyorum. Yine üzerine alıp bir tane ikili trabzanımı buraya yapıyorum. Araya 9 tane sık iğne ile devam ediyorum. Bir tane sık ikili trabzanımı yapıyorum. 5 tane sık iğne yapıyorum. Sonra buraya bir tane ikili trabzanımı yapıyorum. Dokuz tane sık iğne ile devam ediyorum. Bir ikili trabzanımı yapıyorum hemen. Sonra 5 tane sık iğne. Hemen çevirdim ve bir tane ikili trabzanımı yaptım. 9 sık iğne ile devam ediyorum. Sık iğneler ile bitiriyorum. Evet, kenardan diğer rengime geçtim. Hemen şuradan başlayarak 7 tane ikili trabzan ile devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi 3 tane sık iğne, 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar 3 tane sık iğne yapıyorum. Ve bu araya 5 tane
ikili trabzan ile devam ediyorum. Yine 3 tane sık iğne, ve 5 tane ikili trabzan ile devam ediyoruz. Tekrar 3 sık iğne, 5 ikili trabzan, üç sık iğne, 5 ikili trabzan, tekrar 3 tane sık iğne, 7 tane ikili trabzan ile devam edip 2 artırımı yapıp bitiriyoruz. Evet, bakın görüntümüz bu şekle geldi arkadaşlar. Şimdi diğer rengimize geçelim. Burayı kapatacağımız için 2 tane bu şekilde yine devam ediyorum. Buraya geldiğimde bir tane ikili trabzanımı yapıyorum. Yine 5 tane sık iğnemi yapıyorum. Bir tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bu arayı arkadaşlarım şuraya dayız şu anda. Hepsine sık iğne ile devam ediyorum. Şimdi son yere bir tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. Şöyle göstereyim. Ortadan giden yerimiz. Şimdi buradan tekrar başlayacağız ve burayla eklemiş olacağız arkadaşlar. Yine 5 tane sık iğne ile devam ediyorum. Üzerine aldım ve diğer ikili trabzanımı yapıyorum. Araya 9 tane sık iğne ile devam ediyorum. Sonra yine aynı şekilde
ikili trabzanım, 5 sık iğnem. Sık iğneler ile bitiriyorum. Arsumu yaptım. Şimdi üzerine alıyorum. Şöyle 5 tane ilerliyorum önce. 1 2 3 4 ve 5. Sonra buraya 3 tane sık iğne yapıyorum ve yeni bir yer başlamış oluyorum arkadaşlar. Şurayı başlıyoruz. Şimdi şöyle 1 2 3. Sonra 3 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. 1 2 ve 3. 3 tane sık iğne yapıyorum. Tam ortaya bir tane ikili trabzanımı yapıyorum. Yine 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 ve 3. Şimdi bakın, bu ikisinin arasında yeni bir yer açıyoruz arkadaşlarım. Şurayı başlayacağız. Şuraya başlamak için de yine buradan 3 tane, tıpkı burada yaptığımız gibi ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 3. Şimdi 3 tane araya sık iğne yapıyorum. 1 2 ve 3. Sonra 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3. Yani şu kenarda yaptığımız işlemi burada yapıyoruz. O da diğeriyle birleşecek ve böyle güzel bir görüntü ortaya çıkacak arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Yine 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 ve 3. Sonra üzerine alıp buraya bir tane ikili trabzanımı yapıyorum. Ortadan giden yerim arkadaşlarım, bakın. Devam edeceği için bu şekilde devam ediyoruz. 2 3 tane sık iğnemizi yaptık. Tekrar bu boşluğa, ikinci boşluğa bir yer başlıyoruz. 1 2 ve 3. 3 tane de sık iğne buraya yapıyorum. 1 2 3. 3 tane de ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Sonra yine 3 tane 1 2 3 sık iğne yapıp bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ve yine 3 tane sık iğne ile devam ediyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 sık iğne, 5 tane ikili trabzan ile artımımı yapıp bitiriyorum.
sık iğneler ile geliyorum arkadaşlar. Açtığım yuvaya yeni bir yer başlıyorum. Yine sık iğneler ile devam ediyorum. Beş tane. Sonra üzerine alıp buradan giriş yapıyorum. Bir tane ikili trabzan, bir tane sık iğne, tekrar bir ikili trabzan daha yapıyorum. Yine 5 tane sık iğne ile devam ediyorum. Ve bu yuvaya da yeni bir yer başlıyorum. Bu da arkadaşlarım, bu yeni burası da diğerinin alt kısmındaki yeri olmuş oluyor. Şu yeni başladıklarımızda bu iki kenarındaki yerler oluyor. Burası devam edecek. Bunlar tekrar başlamış oluyoruz şimdi. Bu ortadaki yerimiz oluyor. Yani ilk baştaki yerimiz burası olmuş oluyor. Şimdi devam edelim. Yine 5 tane sık iğne. 1 2 3 4 ve 5. Sonra bir alıp bu ortada giden yerimiz, burayı artık tamamlıyoruz. Devam edeceği için kapatmayacağız. Şöyle yaptık. Yine 5 tane buraya sık iğne ile devam ediyorum. Sonra yine artışımızı yapıyoruz. Yani yeni yerimize başlıyoruz. Yine 5 tane sık iğne. Sık iğneler ile bitiriyorum arkadaşlar. Altta kalan iplerimizi de aradan götürelim. Evet arkadaşlar, bakın görüntümüz bu şekilde geldi. Burayı tamamlamış olduk. Aynı şekilde devam ettiriyoruz. Yani bundan ne yaptıysak bu ikisine de aynı işlemi uyguluyoruz. Burası dediğim gibi hiç değişmiyor arkadaşlarım. O sürekli devam ediyor bakın. Şöyle 1, 2, 3, 4 diye bu şekilde devam ediyor. Bu arada bir tane olan çiçek yerimiz, şöyle yerimiz 1, 2, 3 gibi duruyor arkadaşlarım. Kenarlardan birer tane daha arttırılarak devam ediyor ve böyle güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Evet arkadaşlarım, bu kısmı bu şekilde artışlar ve azaltmalarla bu deseni oluşturuyoruz. Daha sonra ise kenar kısımlarından biraz bahsetmek istiyorum. Şunu da söylemek istiyorum. Eğer bunun hani kare olanını yapmak isterseniz, böyle zorunuza giderse bu şekilde devam edin.
yapın, bitirin. Tekrar bir tane daha aynısından yapın ve şöyle getirerek birleştirebilirsiniz. Tam denk gelecek yerlerine arkadaşlarım, bakın. Şöyle bu şekilde yapabilirsiniz. Ama şayet eğer isterseniz ben bunun azaltarak yapılmışını da sizlerle ilerleyen zamanlarda paylaşmak isterim. Yorum kısmına yazarsanız bilgi sahibi olurum ve yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Şimdi bir miktar da kenar kısmından bahsetmek istiyorum. Burayı kapatmadım. Eğer isterseniz dediğim gibi çok yoğun talep olursa tekrar azaltarak devam edip bitirmek isterim. Şimdi şu kenar kısmını dilediğiniz gibi yapabilirsiniz ama ben bu şekilde yaptım. Bu şekilde size birazcık bahsetmek istiyorum. Farz edelim burada bitirdik. Şöyle giriş yapalım. Burada yaptığım işlem arkadaşlar, dediğim gibi bunu farklı şekillerde de yapabilirsiniz. İlla ki bu şekilde yapacaksınız diye bir şey yok. Şuradan aldım. Sonra üzerine alıp giriş yaptıktan sonra bir zincir çektim. Üzerine aldım. Hemen şöyle rastgele bir yerinden, fazla ileriye gitmeden bu şekilde aldım. Daha sonra hemen yanındaki yerden bakın şöyle giriş yapıp aldım ve hepsini birlikte çektim. Sonra 1 2 3 4 tane zincir çektim ve bakın şu boşluktan giriş yapıp buradan çıkarttım ve buraya bir tane sık iğne ile bağladım. Üzerine aldım. Aynı girdiğim yerden, yani ikinciyi aldığım yerden giriş yaptım. Bu şekilde. Sonra üzerine alıp hemen biraz ilerisinden şöyle bir tanelik falan bunların hepsini birlikte çektim. 1 2 3 4 tane zincir çektim ve bakın şu oluşan boşluktan giriş yapıp buraya bir tane sık iğne ile bağladım. Evet, kenar kısmını da bu şekilde yaptım arkadaşlar. Şöyle üzerine alıp giriş yapıyoruz ikinci girdiğimiz yerden, sonra birazcık ilerisinden birleştiriyoruz ve 1 2 3 4 zincir çekip bu şekilde alarak bir sık iğne ile bağlıyoruz. Ve böylelikle kenar kısmını da kapatmış oluyoruz arkadaşlarım. Bunu içinde kullandığınız renk ile yapın derim. Çünkü diğer renkle yaparsanız bakın buralardaki beyazlar görünüyor. Onlar böyle yaptığınız zaman bu modelin, yani kenar çevirmenin bir parçasıymış gibi duruyor ve böyle güzel, daha güzel görünüyor arkadaşlarım. Evet, bu videomda da sizlere bu güzelliğin yapımını anlatmak, paylaşmak istedim. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Örgümü dediniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Bir dahaki en farklı, en değişik örgü modellerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.